Merhaba. Türkiye'de ana dil öğretimi, yabancı dil öğretimi, Türkçenin yabancı dil öğretimi günümüzün sorunlarından en önemlilerinden birkaç tanesidir. Özellikle yurt dışından gelen öğrencilerin Türkiye'de üniversitede okuması, dünyada Türkçe'ye ve Türk kültürüne ilgi bunun başlıca göstergelerinden birisidir. Burada dikkat çekici, önemli olan bir nokta var. Yılda 6 milyar dolar biz Türkiye'de yabancı dil öğretimine para harcıyoruz. Yapılan istatistikler ve değerlendirmeler sonucunda bu 6 milyar doların karşılığında beklenen verim sıfır olarak görünmektedir. Yabancı dil öğretiminde A1, A2, B1, B2 seviyesinde, C1 seviyesinde, ortaokul, lise, ortaöğretimde olduğu gibi üniversitede ve özel dershanelerde bir takım programlar geliştirilmekte, bu yabancı dil öğretimine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Ama şu dikkat çekiyor, bizim dikkatimizi çeken şudur, yapılan bu kadar harcamalardan sonra bunun Türkiye insanına bir dönüşü olması gerekiyor. Dolayısıyla karşımızda koskoca bir dil öğretimi sorunu yapmaktadır. Türkiye'de özellikle son zamanlarda özel alan üniversiteleri çoğalmıştır ve doğrudur, yerinde karardır. Üniversite ile ilgili yapılan çalışmalar, gerek hüküm, gerek yönetimin, iktidarı, son yıllardaki üniversite sayısının artırımına yönelik çabaları takdire şayandır. Şimdi böyle bir sorunun çözümünün tamamen halledebilmek için gerek özel üniversite, gerek devlet bazında uluslararası dünya dilleri üniversitesinin kurulmasına ihtiyaç vardır. Hepimizin bildiği üzere 2 asırdır Türkiye'de yabancı dil öğretimine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Osmanlı döneminden günümüze kadar ister Batı dil, ister Arapça, Farsça öğretimine yönelik birçok çalışmalar olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu 700 yıllık tarih içerisinde ne acıdır ki Osmanlıca, gerek Osmanlıca, gerekse Batı dilleri, Fransızca başta olmak üzere, İngilizce olmak üzere Türkiye'de öğretimi yeterli değildir. Ayrıca Türkiye'deki Türkologlarımızın artık yurt dışına giderek Sorbonne'da, Amerika'da ve diğer yabancı ülkelerde bu dillerle ilgili doktora yapar hale gelmişlerdir. Devam edelim. Bir diğer acı olan gerçek de şudur ki, dinin dili olan Arapça, evet, Türkler Müslüman olduktan sonra Arapça ve Farsça, Selçuklu döneminde, Gazneli döneminde, Osmanlı döneminde popüler bir dil olmuştur. Olması da gerekiyordu. Bütün bunlara rağmen dinin dili olan Arapçanın yeteri kadar Türkiye'de öğretilmediğini görüyoruz. Bir klasik Arapça öğretimi ya da modern Arapça öğretimi noktası bizim için çok önemli. Şu güne geldiğimizde, şu güne kadar Arapça, Türkçe, mütercim tercümanlık bölümünün üniversitelerimizde olmaması da ilginçtir. 1,5 milyar halkın dili olan Çince'yi bilen Türk sayısı parmakla, bir elin parmağı kadardır. Yine Hintçe bilen insanımız bununla aranır olmuştur. Dolayısıyla özel tüzel kamu kuruluşlarımızda, dışişleri, içişleri, bakanlıklarımızda, üniversite düzeyinde, akademisyen camiasında, iş adamı camiasında bu tip 1,5 milyarlık bir Çin halkının, 1 milyarlık Hint halkının dilini bilmek sanırım Türkiye açısından kültür, siyaset, ekonomi, strateji açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir diğer özellikle yabancı dil öğretiminde kaynak olan kitapların, ders materyallerinin yurt dışı patentli olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili şu soruyu da sormak mümkün. Ders öğretim materyallerine, sözlükler, ders kitap geliştirmeye yönelik Türkiye'de bu kadar üniversitemiz olmasına rağmen bu çalışmaların yeterli yapılmadığı da dikkat çeken sorulardan birisidir. Şunu biliyoruz ki, dil ülkeler ve halklar arası dostluk köprüsüdür. Kendi ana dilini yabancı dil olarak öğretiminde, kültürünü dünya ülkelere kazanma noktasında İngilizlerin, Almanların, İspanyolların ve Fransızların çok değişik özel tüzel kuruluşları olduğunu biliyoruz.
Dolayısıyla kültür anlamında, dil anlamında bu yarış içerisinde bu saydığımız ülkelerin ön planda olduğunu görmekteyiz. Hepimizin bildiği üzere Avrupa Birliği'nin genel dil kültür anlamındaki ilkelerinden birisi her bir Avrupa vatandaşına kendi ana dilinin yanı sıra en az 2 dili öğretmektir. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin yaklaşık 50-60 yıldan beri Avrupa Birliği'ne katılma mücadelesi içerisinde, çabalarında dil öğretmene yönelik Estonya, Slovenya, Malta gibi ülkeler olmak üzere 32 tane Avrupa Konseyi üyesi ülkesi temsil edilirken Türkiye henüz burada temsil edilmemektedir. Şu bir gerçek ki o halde dil öğretimi, ana dilinin yabancı dil öğretimi olarak öğretimi ve yabancı dil öğretimi ile ilgili sorunları kökünden çözebilmenin tek yolu ve tek çaresi Uluslararası Dünya Dilleri Üniversitesi'nin Türkiye'de kurulmasıdır. Bunun acaba diğer dünya ülkelerinde örnekleri var mı? Şüphesiz vardır. Özellikle Kazakistan'ın Almaty şehrinde Alen Dilleri Üniversitesi, Özbekistan'ın Cihan Dilleri Üniversitesi, yine biliyoruz ki Azerbaycan'da da Cihan Dilleri Üniversitesi'nin bulunduğunu görüyoruz. Peki, karşımıza çıkan sorunları özetleyeceksek şunlarla karşı karşıyayız. Türkiye'nin yabancı dil eğitim politikaları. Bunu nasıl belirleyeceğiz? Bunun altyapısının nasıl, eşitliği olması gerekiyor? Yabancı dil öğretimi, yabancı dil öğretim tartışması. Türkiye'de ana dil öğretimi, ana dil öğretiminin yabancı dil öğretimi yetkisi, yabancı dil öğretiminin yöntem, metot sorunu gibi daha birçok sorunlar bölüm düzeyinde değiştirebiliriz Ömer Bey. Fakülte düzeyinde, Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde bir takım çalışmalar, bir takım raporlarla sonuçlandırılmakta. Fakat bütün bunlar bilimsel bir altyapısını oluşturacak, uluslararası evrensel bir üniversite kurulmadığı sürece karşımıza hep bir sorun olarak gelecektir. Devam edelim. Şimdi bizi ilgilendiren şudur. Türkiye 44 ülke içerisinde yapılan istatistiklerde yabancı dil öğretiminde 43. sıradadır. Yani sondan 2. sırada. Belki 44. sırada Avrupa, Afrika ülkelerinden bir ülke. Birinci ülkemiz yabancı dil öğretiminde kendi ülkesinde en başarılı olan ülkelerden birisi. Devam ediyoruz. Norveç olduğunu görüyoruz. 1. sırada. Almanya 8. sıradaymış. Polonya 10. Güney Kore 13. Brezilya 31 ve Türkiye 43. sırada yabancı dil öğretiminde bir yerine alan ülke durumunda. Bizi ilgilendiren en önemli noktalardan birisi de biz 43. sıradaysak acaba Türkiye'de yabancı dil öğretimine yönelik harcamalar ne kadar? Takdir ettiğiniz üzere, bildiğiniz üzere artık yabancı dil öğretimi ilkokula kadar inmiştir. İlkokul, ortaokul, lise düzeyinde yabancı dil öğretim ve üniversite düzeyinde yabancı dil öğretimi var. Buradaki istatistiklere göre de kişi başına harcanan dolar bazında miktar karşımıza çıkmakta. Devam ediyoruz. Maliyet hesabına baktığımız zaman 52 bin İngilizce öğretmenimiz oluyor Milli Eğitim Bakanlığı'nda. 1 milyar 640 milyon TL, yani yaklaşık 700 milyon dolar harcıyormuşuz yılda. Efendim bunların düzeyi, B1 düzeyi. Şimdi 10 yıl için, yani 10 yılda Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk orta ve lisedeki yabancı dil öğretiminin maliyeti yaklaşık 7 milyar dolarmış. Peki bu dışarıdan hizmet satın aldığı takdirde 22 milyar TL, 9 milyar dolar ediyor. Yurt dışına giden öğrencilerimiz yılda 30 ile 40 bin sayısında öğrencimiz var. Ve onlar yurt dışına giderek İngilizce ve diğer yabancı dilleri öğrenmek için gidiyorlar. Bunların da Türkiye Cumhuriyeti'ne maliyeti 900 milyon dolar. Bu da dikkat çekmemiz, geri gelelim. Geri gelelim. Evet. Yüksek öğretim, İngilizce öğretim elemanı ücretleri, özel kurslar, yurt dışından gelen ders kitapları ücretleri de eklendiğiyle tahmini rakamımız, evet, devam edelim. Türkiye'de yabancı dil için yılda harcanan miktar 6 milyar dolar. Bu harcanan bütçenin sonunda elde edilen verim hemen hemen sıfırdır. Yetkililer
bize bunu bildiriyor. Yani bizim yıllık 6 milyar dolar karşısında yabancı dil öğretimine yaptığımız yatırımın sonucunda elde edilen rakam sonuç bu. Şimdi eğer öyleyse bir üniversite kurulacaksa, uluslararası dünya dilleri üniversitesini kuracaksa, bu üniversite nasıl olması lazım? Disiplinler arası yaklaşım, akademik özgürlük, din, dil, kültür, ırk, milliyet farkı gözetmeyecek, uluslararası hak ve hukuku gözeten, inançlara saygı, çevreci, barışçı bir üniversite. Devam edelim. Evet, buradaki özelliklerle birlikte dil eğitim alanında mevcutta çıkabilecek sorunlara gerekli çözümler sağlayacak. Yabancı dil öğrenmenin bir amaçtan ziyade araç olduğunu, ana dil öğretimi paralelinde eğitim öğretiminin yapılması gerektiğini vurgulaması gerekmektedir. Burada özellikleri görüyoruz. Bu üniversitenin taşımış olduğu misyon, amaç ve hedefleri kısaca özetlemek gerekirse bunları görebiliyoruz. Evet, Türkçe öğretimine yönelik, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine yönelik ve yabancı dilin Türk vatandaşlarına, Türk insanına öğretilmesine yönelik amaç ve hedefleri görüyoruz. Devam edelim. Evet. Şimdi geldik. Böyle bir üniversitenin nasıl özellikleri olması, fakülteleri nasıl olacak konusu. Öncelikle şuradan başlamak gerekiyor. Bir, Batı Dilleri Fakültesi. Bunların içerisinde elbette İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Rusça bölümlerinin olması. Doğu dilleri Arapça, Japonca, Farsça, Çince, Hintçe, Urdu dili ve İbranice. Mütercim Tercümanlık Fakültesi İngilizce, Türkçe, Arapça, Türkçe, Çince, Türkçe, Japonca, Türkçe, Farsça, Hintçe, Türkçe, Fransızca, Türkçe, Almanca, Türkçe olması gerekiyor. İlk etapta Türkoloji Fakültesine gelince dikkat çekici olan bir noktamız var. Bir, Türk Dil Edebiyatımız olacak, Kazak Dili ve Edebiyatı olacak, Kırgız Dili ve Edebiyatı, Türkmen Dili ve Edebiyatı, Azeri Dili ve Edebiyatı, Özbek Dili ve Edebiyatı, Tatar Dili ve Edebiyatı, dil bir fark bilim ve Osmanlıca ve Osmanlı Koreografyası bölümü diye bir bölümümüzün olması gerekiyor. Evet, 700-750 yıllık bir tarihi olan bir dili, Osmanlıcanın öğretimiyle ilgili hepimizin bildiği gibi Türkiye'de bir takım faaliyetler var. Acaba bu dersi ilahiyatçılar mı versin, Türk Dil Edebiyatı bölümünden mezun olanlar mı versin? Yoksa efendim başka dillerden, başka işte arşiv bölümünden ya da kütüphaneciler mi versin gibi böyle bir tartışmalar söz konusu. Eğer böyle bir şey ciddi üzerine duruyorsa kesinlikle bu Osmanlıcanın ayrı bir bölümü olması gerekiyor diye düşünüyoruz. Evet, bu üniversitenin kampüsü nasıl, ne şekilde olması gerekiyor? En başında daha önce de söylediğimiz gibi dinlerin, dillerin, kültürlerin buluştuğu bir yerse o zaman en başında barışçı, çevreci ve doğaya saygı prensibinde bir kampüsün olması gerekiyor. Kampüsün en önemli özelliklerinden birisi bir kongre kültür merkezimiz olacak ki bizim en canlıcı merkezlerimizden birisi bu. Bu merkezimizde 500 kişilik, 250 kişilik, 100 kişilik konferans salonlarımız olacak. 18-20 ilde simultane çeviri yapılabilecek. Uluslararası düzeyde Dışişleri Bakanlığı nezdinde konferansların yapılabileceği bir merkez olması gerekiyor. Aynı zamanda bu kongre kültür merkezimizin de kütüphane, yani üniversitemizin merkez kütüphanesi burada olacak. Bir diğer hususta buradaki konferans salonlarımızın tercümanlık fakültesinin uygulama salonlarını oluşturmuş olacak. Devam edelim. Şimdi Kaşgarlı Mahmut Dil Enstitüsü diyoruz. Burada iki şey olabilir. Madem Uluslararası Dünya Dilleri Üniversitesi bir dil enstitüsü olabilir, ayrı bir enstitü, ikincisi de Edebiyat Enstitüsü ya da Dil ve Edebiyat Enstitüsü olarak tek enstitü altında toplamamız gerekiyor. Ki Uluslararası Dünya Dilleri Üniversitesi'nin en temel özelliklerinden birisi de akademik düzeyde yüksek lisans, doktora çalışmalarını yaptırmak esaslarından birisi olacak.
Dolayısıyla burada da bilim adamlarının, yurt dışından, uluslararası Türkiye'de gelen bilim adamlarının çalışmalarının yapmış olduğu hizmetler, geliştirmiş olduğu döner sermaye, bilimsel yöntem ve teknikler neticesinde döner sermayesi olan bir kurum haline getirilmiş olacak. Ve bizim kampüsümüzün en can alıcı, belki de eğer bu Uluslararası Dünya Bilgileri Üniversitesi diyorsak, özel bir üniversite diyorsak, bu üniversiteye gelir getirecek en önemli birimimizden birisi dil öğretim merkezi. Yani TÖMER dediğimiz ya da Uygulama Araştırma Merkezi dille ilgili. Bunun kampüs içerisinde, Türkiye'de, Türkiye'nin değişik illerinde ve yurt dışında şubeler olacak, şubeler açılacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yabancı dil, yabancı vatandaşlara da Türkiye Türkçesi öğretilmiş olacak. Öğrenci yurtları bizim için çok çok önemli. 1 odalı, 2 odalı, 3 odalı. Öğrencilerin başarı durumuna göre burslar gelecek. Ve biz diyoruz ki çok modern anlamda bir yurt olsun. Her şeyle bir öğrencinin talebine, ihtiyaçlarına uygun bir, altyapısı uygun bir öğrenci yurtları diyoruz. Diğer bir özellik de madem biz bu üniversitenin din, dil, kültür bağlamında bir merkezi halinde düşünüyoruz, o halde burada da ibadethanesi olan camisi, sinagogu, Budist tapınağı ve kilisesi olan bir kampüs olması fevkalade uygundur diyoruz. Yani kendi yapısına, kendi felsefesine uygun olan ibadethaneler. Efendim, diğer bir şeyimiz de Ağrı Araştırma Geliştirme Merkezimiz. Buranın matbaası, bu üniversitedeki kampüsteki fakültelerin, dillerin sınav sorularının sınav bankasının oluşturulduğu çok yönlü, çok fonksiyonlu, uzaktan eğitim merkezinin olduğu bir yer ki çok önemli. Bir de burada hiçbir daha diğer üniversitelerde olduğunu düşünmediğimiz bir dil müzesi olsun diyoruz. Açık ve kapalı, kapalı alan olmak üzere yerleşkeli bir bölümünde dil müzesinin açılmasına yer verilecek. Hayvanat bahçesi. Hayvanat bahçesi konseptimize uygun, yani çevreci bir üniversitesi. Burada hayvanların olduğu, işte vahşi hayvanların, işte evcil hayvanların olduğu bir hayvanat bahçesi düşünüyoruz. Burada da şöyle bir konseptimiz var. Diyelim Rus Dil Edebiyatı bölümü öğrencileri ve 2. sınıf öğrencilerine işte bir kartal bu hayvanat bahçesinde bütün bakımıyla ilgili şeyleri bu sınıfa veriyoruz. Ve o sınıf mezun olduğu sürece, yani 1. sınıftan başlayıp 4 yıl boyunca o kartallarla ilgili bakımını, giderlerini ile ilgili meşgul olacak. Devam edelim. Yerleşke ormanımız. Yerleşke ormanımızın esprisi de şu. Her gelen öğrenci, her gelen akademisyen üniversitenin bir ormanında meyve ağacı ya da istediği, arzu ettiği bir ağacı dikecek. Ve bu öğrenci arkadaşınız ya da akademisyeniniz, memurunuz burada dikmiş olduğu ağacın, örneğin erik ağacı olsun. Mezun olduktan sonra biz diyeceğiz ki bu ağaçtan, erik ağacından paketli kargoyla kendisine göndereceğiz. Burada da şu var, yani hayvanat bahçesinin yerleşke ormanının oradaki insanlara bir aidiyet hissi vermesi. Yani üniversitem, benim mezun olduğum üniversitem konusu çok çok önemli diye düşünüyoruz. Evet. Evet, yerleşkeli çevreli bir ulaşım. Bu bizim en çok arzuladığımız ve temel hareket noktalarımızdan birisi. Kampüse girdiğimiz zaman motorlu taşıt araçlarımız olmayacak. Elektrikli, vagonlu ulaşım. Ve gördüğünüz gibi Çin şeylerinde, uzak doğuda gördüğümüz bisikletler ulaşım. Aynı şekilde faytonla da olabilir. Böylece gürültüden, kirlilikten uzak bir konsepti yakalamaya çalışıyoruz. Ayrıca, evet devam edelim. Bir de şöyle bir şey var, dersliklerimizin özellikleri şu olsun diyoruz. Pencereler eğer bir yabancı dilden, dil öğretim merkezi, dil üniversitesinden bahsediyorsak, pencerelerin camlarının çok yüksek olması gerekiyor. Yalıtımda. Bir de şu var, bütün sınıfların internet
ve canlı yayın ortamına bağlanabilecek bir sisteme kavuşturulması gerekiyor. O da şu nedenle, Fransızca bölümü 4. sınıfın derslerini biz Uluslararası Dünya Dilleri Üniversitesi olarak belki kapalı televizyon ya da kablo yayın ya da internet ortamında başka ilgili özel tüzel kurumlara bir sözleşme karşılığında yayın hakkını bulundurmuş olacağız. Evet, şimdi engellilere yaşam alanı bizim için çok çok önemli. Kampüse giren bir engelli sınıfından, kütüphanesinden, yemekhanesine kadar, spor salonuna kadar ve rektörün odasına kadar hiçbir engele takılmadan ulaşabileceği bir sistem olması gerekiyor. Bu sistemin de en temel özelliği yoldaki şehitler, görme engelli, işitme engelli ya da yürüme engelli vatandaşlar için. Yerleşkelik 5 enerjisinden faydalı bu en temel özelliklerimizden birisi. Yani bu kadar bir üniversitenin enerjisini nasıl sağlayabilirsiniz? Bildiğiniz kadarıyla son yıllarda gelişen işte bina, yeşile duyarlı, yeşil binalar, atık maddeleri, böyle kimyasal maddeleri kullanmayan fakülteler ve yerleşke içerisindeki diğer marketler, lokantaların oluşturulmasında yarar var. Güneş enerjisinin yanı sıra daha başka bir özelliğimiz var. Rüzgardan yararlanabileceğiniz bir ortam. Atık suyu arıtma tesisi, radyo ve televizyon istasyonunun en önemli yerlerinden birisi, canlı yayın yapabileceğimiz ve dedik ki bu üniversiteye geri getirecek en önemli merkezlerimizden birisi de radyo ve televizyon ve diğer dil öğretim merkezimiz ve enstitümüz. Farklı din ve kültürler için restoranlar bu da çok önemli. Uluslararasılığın temel özelliklerinden birisidir. Vejeteryan restoranları, Avrupa kültür dünyasında yansıtan, Doğu kültür dünyasında restoranlar, marketler, alışverişler, merkezleri. Türk ve Fin hamam olacak ve helikopter pisti de bizim için çok çok önemli. Özellikle yurt dışından gelecek acil durumlarda akademisyendir ya da uluslararası düzeyde misafirlere ağırlama noktasında bunlar çok çok önemli. Devam edelim. Şimdi burada üniversitenin gelirleriyle ilgili bir çalışma var. Tabii bu çalışmalar biraz izafidir, göreceli bir kavramdır. Bunlarla ilgili şimdiden söz etmek mümkün değil ama hedef noktamız şu, bu Uluslararası Dünya Dilleri Üniversitesi'nin geliri her bölüm için harcanan öğrencilerden, işte 20 öğrenciden alınan gelirden ziyade, onlara verilen gelirden ziyade, dediğim gibi dil öğretim merkezinin, radyo televizyon merkezinin ve enstitünün kazanacağı, üreteceği, bilim adamlarının, akademisinin üreteceği çalışmalar neticesinde ortaya çıkmış olacaktır. Teşekkürler.